kayıtlar. Oradan alabiliriz. Tamam. Arşive de koyacağız. Sempozyum web sitesinde de yayınlanacak. Tamam. Bölümler halinde herhalde. It will published in the website in symposium for this. Hocam uygunsa ben başlıyorum. Okay. 8. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Çağda Kriz İletişimi Sempozyumu'nun 3. gününe hepiniz hoş geldiniz. Sempozyumumuzun sabah oturumunda değerli davetli konuklarımız Fügen Toksu ve Dr. Liz Yeomans'ın konuşmalarını dinleyeceğiz. Oturumu doçent doktor Pınar Aslan hocamız yönetecek. Programın öğleden sonraki kısmında dün olduğu gibi bugün de eş zamanlı oturumlar yer almakta. Programın ilk eş zamanlı oturumu 13.30-15.30, ikinci eş zamanlı oturumu ise 15.30-17.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Ardından da sempozyumumuzun kapanış oturumunu gerçekleştireceğiz. Şimdi oturumu başlatmak üzere doçent doktor Pınar Aslan hocamızı konuşmak için davet ediyorum. Hocam buyurun. Thank you, Besna. Good morning, everyone. My name is Pınar Aslan, and on behalf of Üsküdar University, I'd like to welcome you to the third keynote of the International Communication Days. Today's keynote will be more public relations focused, I would say. We have two distinguished speakers, and I'm so sure both public relations academics and professionals are quite familiar with the names I'm going to present right now. First, we have Liz Yeomans from the UK, from Leeds Beckett University. Welcome, Liz. Thank you. And then we have Fügen Toksu from the Turkish Public Relations Association. Hoş geldiniz Fügen Hanım. Merhabalar. Thank you for joining us today. First, Liz will be speaking because she has another commitment, so she has to leave early. So once Liz is done with her keynote speech, please, like in the meantime, you can keep your questions coming because I will be raising them on your behalf once Liz is done. And then after having the questions session with Liz, we'll go on with Fügen Toksu, her speech, and then her Q&A. Let me start with giving a brief presentation of Liz before she starts. Her presentation is titled Internal Crisis Communication and Emotion, a Sense-Making Approach. And Liz Yeomans was reader in PR and communication at Leeds Beckett University, UK, until her recent retirement. She's known for her research on emotions and emotional labor in PR, which culminated in a monograph, Public Relations as Emotional Labor, dated 2019. While retired from full-time academia, Liz continues to undertake research on emotions and public discourse. This work has recently focused on COVID-19 crisis communication. She currently leads a professional program in change management and communication for the PR Academy. Liz, the floor is yours. Thank you very much for that lovely introduction, Pinar. And good morning. So I'm delighted to join you for this special event on crisis communication in the digital age. And the title of my keynote is Crisis Communication, the Importance of an Emotion and Sense-Making Approach. So I'm here to talk to you about the importance of emotion in organizational crisis communication. You may think that emotion is a very important and obvious consideration in crisis communication because crises are emotional events. When we think about a crisis, we think about the people who are affected by it. For an organization, this includes, as you may know, the internal and external stakeholders who have a limited or no idea about the crisis and how it will be handled. In many crises, there are emotional consequences. This will include a great deal of anxiety, fear, and uncertainty about what is going to happen next. So crises are inherently emotional. And yet, when we look at much of the scholarship on crisis management and crisis communication, the emotional dimension, with some recent exceptions, is underexplored. So why is this? One of the reasons that emotion in a crisis has not received much scholarly attention is because crisis management scholarship in particular has adopted an approach
which takes a rational, cognitive or managerialist approach, in that crises can be planned and prepared for, and that order can be restored using the appropriate tools of management. Second, emotion, certainly within a Western perspective, has been treated as a weakness. I don't have time today to go into a discussion of reason and emotion, but until relatively recently, there was very little recognition of emotion in leadership and management studies, because emotion has been regarded as a weakness. However, there is increased scientific acceptance from across different academic fields that emotion influences good decision making, and that leadership empathy is desirable in a crisis and crisis communication. Organizational communication scholars Haider and Simonson argue that much crisis management and crisis communication scholarship is functionalist in orientation. This means that the focus of this scholarship is on managerial control. From a crisis communication perspective, the emphasis is on restoring, even enhancing, the corporate reputation during the crisis recovery phase. Where emotion is of interest to crisis communication researchers, it is typically treated as a variable and used to generate propositions or hypotheses to predict, test, and quantify emotional responses, negative or positive affects, which are used to predict crisis responses of publics and stakeholders. So I'm going to talk to you about a different approach, which is a social constructionist approach. And this takes the view that there is no singular objective reality. In a crisis, there are multiple stakeholders, multiple worldviews, which may be in contest with each other. A crisis, after all, is a social construct. What may be understood as a crisis by some may be viewed differently by others. For example, major losses in revenue and jobs by a chemical company due to the banning of a dangerous chemical may be viewed by others as positive, particularly for environmental groups. Second, a social constructionist approach recognizes complexity, the everyday lived experience within a crisis, and that recognizes the social and cultural contexts. Third, emotion is an expression of society and culture, which is why we should study it within those contexts. And fourth, the research focus is on how discourse constructs a shared reality of a crisis. This analytical approach involves interpretation of language, including framing, metaphor, narrative, and argument. Discursive approaches enable a crisis to be studied within a dynamic, complex environment, which takes into account the lived experience of those who are involved. So, I'm now going to talk about a study that I undertook together with a colleague at Northumbria University in 2020. It will be published in the Journal of Communication Management this summer. The study title is in the blue box. I won't read it all out to you. It's a long title, but there you are. That's the title. So first I'll outline why we carried out the study. I'll then move on to the key literature that we consulted, and then present our research questions using quotations from our data sets. There'll be a short discussion of each of the findings, and I will then draw our conclusions and contribution to knowledge. Finally, I will outline the study limitations and practical implications. So why this study? During the first 3 months of lockdown in the UK, I was struck by anecdotal stories among my students
of their perceptions of increased leadership visibility and empathy in their organizations. Some of my students are communication practitioners, and they are frequently asked to reflect on their practice to help their learning. Many were responsible for internal communication during COVID-19, which we call our name for the crisis, the COVID-19 crisis. And talking to my co-author, Sarah Bowman, this leadership visibility and empathy was similar to our own perception of leadership communication within universities. This seemed like a unique opportunity to track leadership email communication during a critical time frame for many universities in the UK, when face-to-face teaching was winding down and the assessment period was about to start. I should add that email is the main channel for communication from leadership to all employees, so that was the focus of our interest. And third, I previously published on emotional labour and empathy in PR. And so this was an opportunity to contribute new knowledge on emotion and internal crisis communication as two underexplored areas of academic literature. Our crisis definition, perceptual phenomena linked to disorientation, is taken from the sense-making literature. This gave us a focus and starting point for how leaders dealt with the experience of disorientation among their employees, created by the crisis of COVID-19. So I'm going to start talking about the key literature now, and the fact that we took an interdisciplinary approach, essentially, drawing on these broad areas of scholarship. So first, internal communication, specifically the work of Heider and Simonson in 2015, and they themselves take a social constructionist approach and a sense-making approach. So it kind of made a lot of sense to use that as our kind of springboard and respond to their calls for further work. So sense-making theory and the related work on emotions and temporality and materiality, which I'll go on to explain. And then finally, discursive leadership in change and crisis. So a look here at the language, including framing, narrative and metaphor, drawing on the work of Cornelissen, and identification strategies, drawing on Cheney, 1983. So to start then, looking at internal communication, scholars such as Fransson and Johansson, sorry, that's a spelling error there, Johansson suggests the need to understand better the internal perspective of crisis communication to reveal specific characteristics and differing needs of employees compared to external stakeholders. And an example of this might be employees' desire for increased leadership visibility through more frequent communication. And this might have a greater expectation than, say, for example, external stakeholders. So employees want to be kept in the loop, they want to be kept updated frequently, and they want to see their very senior managers actually putting their head up and making a stand, so that they know who is actually responsible and accountable within their own employing organisation. So other scholars such as Heider and Simonson, as I've mentioned, stress the complexity and human dimension of crises, pointing to tension and fluidity as situations evolve. This requires flexibility and improvisation in crisis management and communication to support organisational resilience. And the leader's role here is to make sense of crises and develop meaning for others. And that includes a demonstration of empathy. So previous studies have shown that empathy is important in crisis communication. And leadership
communication is increasingly seen as meaning-centered, that gives priority to discourse and language use. So turning to sense-making then, so this very large body of literature started with Carl Weick, which you may be familiar with this area of literature, and this is the concept that he created. He is an American social psychologist, and this concept has gained ground over the years, simply because it relates to looking back, it looks retrospectively, and it looks at how people make sense or negotiate meaning and seek plausible explanations to understand ambiguous and confusing events. A breakdown or collapse of sense-making leads to disorientation, confusion and anxiety, while successful sense-making restores the cognitive order. The sense-making enactment process has a retrospective and linear orientation. Consequently, it has been studied in various crisis situations. And then sense-giving, which is a related concept, is the role of directing and influencing meaning-making by others. And this has a future orientation or prospective orientation. Here, the organizational actor, for example, a CEO, leader in a leadership role, having made sense of a change situation themselves, communicates the new sense of the situation to their stakeholders. So there are areas of literature which are starting to emerge from sense-making, and emotion is increasingly recognized as influencing sense-making efforts during organizational change and crises. So recent studies of emotion in organizational crises have identified the extreme states and reactions of anger, fear, shame, depression, and shock felt by employees, both individually and collectively. During organizational change, for example, the process of emotional contagion can lead to groups adopting a dominant affective state, for example, anger, which may require leadership to actively manage emotion through an emotion-sensitive leadership style. While recognizing that emotion is experienced both individually and collectively in response to trigger events, we adopt the view that emotion is socially constructed through institutional discourse. Specifically, leaders' symbolic evocation of emotion that helps to order thoughts, feelings, and events. Institutional emotions may be categorized as moral, pride, shame, and moral concern, according to Moisander and colleagues, and affective ties, which are positive or negative bonds and commitments that actors have towards people, places, ideas, and things. And turning to a material perspective of sense-making, this asserts, as you can see, this quotation that organizational activities are located in space, aided by buildings and technologies, and engaged in place-making activities. The acceptance or rejection of sense-giving discourse may be based on the material cues of location, gestures, and objects that mediate individual sense-making processes. And this comes from the work of Cornelissen. So when we think about home working, remote working, and the reliance on technology enforced by COVID-19, this poses particular challenges for employee interpretation, as individuals experience a highly disrupted relationship with the material setting of work. So here the social context of sense-making deemed as critical is interrupted, and employee interactions are instead mediated by remote working, technology, time, and space. And so we also turn to the concept of time, which is a relatively new area of interest in the sense-making literature, and temporality
being the sort of label that's given to that. So the concept of time, importantly, for our work, links to how stories are told to help people make sense of crisis events. Organisational sense-making highlights the leader's skill in constructing stories through sense-giving frames and narratives. When talking about frames in sense-making, these frames define situations for people. If the framing of an event is inaccurate or inflexible, then sense-making falters, and frames therefore need to evolve and sense remade. In a crisis, sense-giving needs to be adaptive to changing environmental cues and sensitivity to operational issues. So a temporal perspective in a crisis highlights how different temporal modes and storytelling in sense-making impact on the construction of a story and its relationship to the audience. So Dawson and Sykes present 4 temporal modes of storytelling in sense-making. First, there's the traditional linear coherent story, which has a beginning, a middle, and end. Second, there's what's called the non-linear and unfinalized organizational narratives or anti-narratives, coming from the work of David Boge on narratives and storytelling. And this is where there isn't any end in sight. It's an ongoing story, a little bit like the current pandemic. So there's no neat finish to this story. It's continuing, and this creates anxiety, and it creates a great deal of unsettling feelings of unsettlement. Thirdly, then, there's what's called present continuity-based narrative, which is a mode of storytelling that enables a sense of continuity between what is happening now, what has happened in the past, and what may happen in the future. And the emphasis here is on fostering a collective sense of belonging that draws on nostalgia and core values, especially at times when there's anxiety and uncertainty about the future. The fourth mode of temporal storytelling, present change-based stories, comprises a mix of optimism about the benefits of a change and pessimism on its negative implications. So I'm going to be focusing mainly in the discussion around this on these 2 areas here, the non-linear and unfinalized story and the present continuity-based narrative. So then the third area of literature then is discursive leadership, which explores how discourse and stories and narratives contribute to meaning making. Just bear with me. And discursive leadership processes embed ideas of identification and argumentation. So when we look at employee identification, this is characterized by how employees link emotionally and cognitively to the organization. And secondly, argumentation may involve creating common ground between the rhetor. So we're starting to use language now from the rhetorical field. So rhetor, in other words, our leaders, and the audience, in other words, our employees, through the use of evocative and figurative language. And then finally, Cornelison emphasizes the role of frames, narratives, and metaphors, with metaphors being pervasive in sense-making and emotionally charged, providing insight to how people feel and engage with crises and change. So drawing on all of that research, here are our research questions. We were interested in the rhetor-audience relationship, with the rhetor being the respective university leader and the audience being employees. Our first question focused on how this relationship was constructed through the sense-giving narratives of university leaders during the first 12 weeks of the COVID-19 crisis in the UK. For research question 2, this enabled us to address how leader narratives link to context, the material and temporal dimensions of people's lives.
Employees were experiencing remote working, physically removed from their workplace and familiar objects linked to the workplace. And technology was part of this new experience. Technology in itself meant that the employees had to work within timeframes to adapt to students online while planning for future scenarios of blended learning, face-to-face and online. So now to our study design. This involves 67 emails from 2 university vice-chancellors, or principals as they're called. Vice-chancellors is the name that we call principals of universities. And these were sent to employees between the 16th of March and the 5th of June 2020. This period of study was chosen because it reflected the time frame when the UK universities had to implement rapid changes to the final weeks of teaching assessment, and it also included the time frame now known in the UK as Lockdown 1. So our analytical method was rhetorical discourse analysis, RDA, which combines strands of discourse analysis, the functional use of language, and rhetorical analysis, focusing on the rhetor-audience relationship and how discourses are used to affect beliefs. We drew on the work of Maitlis and colleagues focusing on emotional triggers and context to sense making, as well as the discursive processes I've already outlined that emphasize language use. This was our study process. The diagram outlines the process that we took. The 67 emails were split 20 for one university and 47 for another, reflecting the preference of the principal at one university for frequent, shorter communication. There is no agreed approach to rhetorical discourse analysis, so we developed our own. We separately reviewed one university email data set and then allocated codes to frames and other rhetorical means. Initial narrative codes moved to first order, then second order organizing themes that we subsequently shared and analysed. And part of this process was being reflexive, which means we were challenging each other's interpretations of the texts, and in order to arrive at an agreed sort of interpretation. An example of the textual analysis in the study process is this one, which, if you look on the left-hand column, is the recognition organizing theme. An illustration of this theme is presented in the second column. And then we looked in detail at the language to examine framing, metaphor, argument. In this case, we have framing, this is framed as a collective endeavor, working together. Fight, so we talk about this, there's a common use of this metaphor, fight against the spread of COVID-19. And the argument, we looked at the antithesis argument from Cheney, which is the idea of a common enemy to create a shared effort and a shared sort of purpose. And we looked at little living stories and specific story plots. So sacrifice and community in this case. And then on the far right-hand side, we have our emotional interpretation. So you can read that for yourself. So our findings then were 3 core leadership narratives: competence and resilience, empathy, reassurance and recognition, and community and location. Now I'm going to give you examples of within each of those of the sub-narratives that were used. I'm not going to go through each and every one because we wouldn't have time to do that. So I'm going to pick out particular ones. So the first one that I've selected here, this first core narrative is worth saying: competence and resilience links to business continuity at the university, claiming sound judgment, skill, adaptability in tackling the impact of the pandemic. It reflects categories associated with embedding government and sector advice, maintaining the operations of the university, and health and safety of students and staff.
And here we noted that text reflected a lot of logical arguments, the factual information dissemination, yet at the same time, university competence and resilience within the context of urgent change involved emotional narratives that reframed, for example, online teaching as the new normal. And such reframing contributes to this legitimization of the university in a new form. So looking forward, using the present continuity-based temporal mode that we discussed earlier. So this particular sub-narrative, supporting students, was part of that competence and resilience narrative. So this slide presents the sub-narrative of supporting students. And here the university is continuously framed as having a shared moral identity that is committed to supporting students to learn and progress. There's a clear narrative of moral concern for the health and well-being of students as well as for employees. So in quotation 1 here, based on their competence in supporting students, colleagues, as people are known, are reaching out, and they're reframed as frontline key workers, echoing the national discourse of skilled workers performing essential roles. And this kind of discourse was very much reflecting the government discourse at that time, which was the middle of March. So the kind of interpretation that's going on here is directly coming from government. In quotation 2, the university's moral obligations and responsibilities to students and staff are codified in a set of principles, framed here as bedrock, evoking stability and integrity. And this, it says at the top, underpins all that we believe in. So that first paragraph in quotation 2 underpins all that we believe in. This is an attempt to build common ground through the espousal of shared values. The third sub-narrative on this list is technology as an opportunity. The material relationship between technology and users took on greater significance during the period of study, triggering the need for sense-making processes. The urgent adoption of new technology, including online platforms for teaching, learning and assessment purposes, was a prominent narrative in University 2 leadership discourse. So there were some differences between the two universities in the way that they were narrating the change. And this particular discourse came from University 2. So I'm going to focus on it. Here in quotation 1, the urgency of the move to online teaching, where academic staff are pressed to embrace the new technology, we can see that use of those words, embrace the new technology there, hints at a possible rejection of sense making by employees, thereby constructing the online environment as the means to continuity to deliver the best quality teaching. In quotation 2, this is 2 months later, or nearly 2 months later, after the lockdown period. However, the audience is reassured that blended learning is not new. Furthermore, the acceleration of significant technology investment is framed as an opportunity, implying that it is the means to future competitive success. And this is an important thing to note, because although most universities in the UK are public universities and publicly funded, they are within competing within a market for students. So in this particular quotation, there's this hint here that this was a means, this technology was a means to future survival. And this illustrates an evolving sub-narrative reflecting this present continuity-based temporal mode, which I've referred to. So looking at core narrative 2 then, which is focused on empathy, reassurance, and recognition, I've focused on the first one on the list, which is understanding anxiety.
So empathy and reassurance narratives embedded immediate concern for staff experiencing significant disruption to their lives, the new circumstances of working from home and dealing with new routines. So recognition incorporated numerous instances of thanking employees for their individual contributions. I think amongst my data set, I counted 27 thank yous over the period of time. And then Sarah had her own sort of set of data on that. So we saw this as very much about recognizing people and also recognizing their ability to go beyond their normal roles, so taking on new responsibilities in supporting students. So the first sub-narrative I'm looking at is understanding anxiety, and just to go back to the first quotation here. So this slide focuses on the understanding anxiety, showing empathy with those affected in a crisis, as I've mentioned, is recognised as good organisational practice, as well as a desirable leadership trait. So the emotional labour of leadership is most visible in empathic discourse, which constructs the crisis as a shared experience. So in this quotation one, the narrative of difficult times for us all and difficult issues evokes a shared feeling of disruption from the immediate pre-lockdown period. And coupled with community, the audience is primed here to come together in response to a threat that is never faced before. As we later discuss, community is a significant emotive trope, differently framed over time. So in this illustration, community is ambiguous. It could refer to the university, the local community, or wider society. In quotation two, which refers to the Prime Minister here, so this is quite early on, and the shift in the UK's fight against the spread, and this explicit empathy with the audience's feelings of anxiety as a result of unprecedented measures, that is the national lockdown, is illustrated. The collective we, our friends, our family and colleagues, builds common ground through affective bonds. In revealing shared anxieties, the leader here shows empathy, placing himself in the audience's shoes. However, it's worth noting that in crisis situations, feelings of anxiety may hinder the audience's sense-making efforts to pick up important cues and messages. Therefore, recognizing the audience's anxieties may not be enough. And so continuing with this recognition of anxiety isn't necessarily helpful to sense-making, but it is part of showing that understanding. So this, I'm going to skip now to this working from home sub-narrative, because I thought this was an interesting one to pick on for the second university, which really focused on this kind of narrative. So working from home, with employees no longer exposed to familiar cues of location, namely campus and classroom, this quotation here, which I'm going to move on to now, and find my cursor. This identifies the unfamiliar routine of working from home by referring to personal interactions. And here he's saying, colleagues have been telling me, so he's actually revealing that he's having these conversations with people. The metaphor here of juggling between different roles and settings merged into one, the home, constructs the audience as negotiating unfamiliarity. They are involuntarily confined to the domestic space while managing emotions, both work-related as well as intense family interactions. So he recognizes here that people being displaced from their normal workplace are actually managing emotions in a different space, and it's a more intense experience. So the third core narrative
which we identified was called community and location. Now, there were numerous instances of and recognition of community and talk about community, but a shared, and when I talk about shared, it is between the two universities. There's a shared narrative of university as a regional player. So the narrative of community quickly evolved from that of a concern and care for staff and students and pride in working collectively to a concern with the institution's wider community. And this is quite political. This shifting narrative builds on discourse across the public university sector, following statements outlining the importance of universities to economic recovery and the need for government funding. Here, the university is defined by its historic role as part of a network of other institutions within the geographical location and its roots within the local community. So here, there's quotation one. The university is talked of as an anchor institution, a frequently used metaphor, with the rhetor implying an earned past role, the way our research and teaching make a profound difference while talking about its present purpose, making our buildings available to the NHS, the National Health Service, thereby framing the university as a key player. And the institutional framing of University One as a community of place, already poised to support business growth, is mirrored in the second narrative. So I'm going to move on to this second quotation, which shows here the civic refers to a past successful relationship with other civic partners. So this city partnership is to help drive regeneration as lockdown lifts. So both illustrations legitimize the university's role in making a difference to its respective region, offering a vision of hope for future survival. Thus, the framing of the university community as place becomes a unifying symbol, reinforcing effective bonds and a wider sense of community identity and belonging based on shared effort. So concluding my presentation today, and I'm just mindful of the time, for the first conclusion, how was the rhetor-audience relationship constructed through the use of these narratives? So there were three main narratives, as I've already outlined, and these leadership narratives reinforce identity and belonging. These narratives consistently challenge the anti-narrative of uncertainty and insecurity, which is characteristic of modern day crises. We suggest that these narratives act as a processual focal points against the dissonance of the anti-narrative. Emotion is revealed through the rhetorical means of framing, identification, little living stories, sorry, I've lost my place here. Little living stories and metaphor used to align the rhetor and audience. And two frames consistently dominate. So staff stepping up, changing to adapt to new ways of teaching and supporting students, and then the legitimation of the university as a regional partner and collaborator. And I haven't got anything on the slide here, but I think it's important to recognize that these identification strategies draw on common ground techniques through the amplification of shared institutional values, concern for staff and student well-being, and the recognition of individual contributions. I've mentioned the emotionally charged metaphor of fight in those quotations. This is also used to reinforce and recognize the challenges of living and working in the new normal. And these findings suggest leadership, sense-giving discourse as an ongoing emotional labor. And then secondly, emotion is visible in our research, where narratives show concern with the well-being of students and staff, recognize anxiety and apprehension in new situations and contexts, and reimagine the fractured university community
around place. So as I like to imagine this myself, people are still placed in their little atomized sort of home locations, but actually building the picture of community through these through this email discourse actually creates this feeling that we still belong to one university, one organization. So narratives frequently evidence what's called the present continuity-based storytelling mode, fostering a collective sense of belonging to address anxiety and uncertainty. As such, the university community is continuously re-legitimized in line with future-orientated sense-making through the articulation of shared values, expertise, and regional contribution. Therefore, leadership sense-giving discourse we see as a process of interpretation and oscillation between macro events and micro level experience. So what I mean by that is that the leadership sense-giving is interpreting the discourse of government, the health bodies, the university sector, which is going on at the same time, as well as interpreting the experience of employees. So it's a kind of backwards and forwards, this oscillation process. So our study limitations are that this is analysis of leadership sense-giving discourse during a crisis. Evidently, it does not explore how employees make sense of the crisis. This would be an interesting area to take forward, as this would have revealed multiple interpretations of leadership crisis communication. And it's a qualitative study. I'm not going to apologize for it being a qualitative study, but so why we were mindful of our subjectivity as members of universities' communities, and we deployed extensive reflexivity to challenge each other's interpretations. The findings from 2 UK universities cannot be generalized to the wider sector, nor can it be generalized outside the UK. So really is a small-scale study, which has some interesting findings. Our contribution to knowledge is it that reveals emotion and improvisation in leadership sense-giving discourse. An emotion lens enables greater insight into how language as a major component of meaning making contributes to this under-researched yet important area of sense-making during crises. So improvisation as it relates to meaning making and discourse is revealed through the framing and reframing of trigger events, reflecting the ongoing processual nature of crises. Second, we argue that emotion during a crisis is optimally explored in relation to context, specifically the materially and temporally relevant situations that the audience, in our case, our employees experience, which we illustrate here. And the notion of unfinalized narratives, we bring this to the fore because it acknowledges that there are narratives which are ongoing that that require sense to be remade or reframed as events unfold. And in emotion and meaning making, constructionist perspective picks up the work of Haider and Simonson to challenge the complexity of crisis communication. Practical implications, I'm going to finish, I have 2 more slides. So practical implications is that our work shows the value of emotionally sensitive leadership discourse in internal crisis communication. This type of sense-giving acknowledges the anti-narrative, which I've explained, the unfinalized story. And leaders who are mindful of different audiences in their communication are visible and empathic in evolving circumstances. And we suggest that leaders should consider placing greater emphasis on emotion and language use and establish human connection in times of crisis. And now a final word on leadership communication. We know from industry and academic research that leadership visibility and showing empathy
is important to employees. Our research illustrates how leadership narratives evolved in two UK universities. And as I've implied, it would be interesting to follow up this sense-making research with employees to gain their interpretations of leadership communication to provide a fully rounded case study and interpretation of a crisis event. Following from my points about practical lessons for leaders, this is what the leadership communication might have looked like, and therefore why emotion in a crisis is an important area for investigation. So I'll leave that with you. Thank you very much. Thank you, Liz. That was a quite inspirational keynote, actually. And I find the methodology quite interesting because working on the emails that were sent during the crisis, actually it's the most direct way of managing and motivating the key stakeholders, right, at such times. So I think it was quite inspirational to see that emails can be studied this way. Mm-hmm. And if you have any questions, I'd like to ask first the panelists if they have questions, because I have noted down some questions, but first the panelists. Do you have any? By the way, sorry. Pınar'cığım, ekrandan şeyi alabilirseniz aslında daha güzel olur bizim için. Paylaşmak. Could you stop sharing your screen, Liz? Yes. As far as I know, Liz has to leave by 11:30 because she has an appointment, but we have a few minutes for questions. I just wanted to... Türkçe sorsam olur mu? Biraz böyle şey olsun. Hani tabii çeviri ki de var. hocam sorabilirsiniz. Interpretation is available for you, Okay. Liz, because he's going to ask in Turkish. Dinleyiciler de anlasınlar bizim ne sorduğumuzu diye. Aslında çok enteresan bir çalışma olmuş. Yani üniversite yönetiminin çalışanlara gönderdiği e-mailleri analiz etmiş. Birinci sorum nasıl izin aldı? Mailleri analiz etmek için izin herhalde gerekiyor. İkincisi aslında limitation'da anlatmış, yani çalışanların tepkileri aslında önemli. Bir üçüncü de ilk 12 haftayı almış. Şimdi ilk 12 hafta hepimiz için aslında bu yaşadık bu süreci biraz heyecanlıydı. Yani yeni sürece adapte olma heyecanı yaşıyorduk. Ama giderek artık zorlaşmaya başladı süreç. Ne düşünüyor mesela daha sonraki süreç için? Mailler gene gitmeye devam etti herhalde. Maillerin içeriğinde bir değişiklik oldu mu olmadı mı? O konuda da bir yorum yapabilirse sevinirim. Okay, do I click on something? No, you can just speak right away. Okay. So I don't know what he was saying. Sorry. Is there something I need to do? You couldn't hear the translation then? No. Okay. Oh, okay, let me ask in English then. How did you first, Dr. Yeomans, how did you get the permission to analyze these emails in the first place? We contacted each of the vice chancellors, the principals concerned, and we asked them to give their permission. And we also went through our university ethics procedures. So we're outlining the whole project and what would happen with this information. And they said, fine, look forward to seeing your article. So that was that's really interesting study. The second one is you said that in your limitations you didn't look at the staff back letters or emails to the rectorate. So what do you think about these staff emails? I mean, are they in the same emotion? Not quite sure what you mean. Perhaps you... When the rectorate sends emails to the staff, yes, do they have the chance to reply to the rectorate? Oh, I see what you're saying. Well, yes, of course they do, and these are all direct emails. They do have the opportunity to reply, but we don't have any knowledge of that
process at all, because we were just looking at the leadership emails. But yes, they do have. And I think that's a really good question, because what seemed to be clear from the emails that we saw is that there was some listening to what people were saying. People's experiences and stories were being related by each of the leaders. So they were listening. And occasionally you just get a little glimpse, a little insight into the conversations that they were having, because they would talk about those conversations that they were having. So yeah. Okay, thank you. Okay. Hocam, do you have any other questions? No, right? Yeah, Okay, because in the Turkish version you had a third one. I have the third one, but I want to ask. Okay, and Figen Toksu, do you have questions for this? Yes, Liz, thank I you. will say a thing, Pınar. Okay. Sorry, it's not a question. Just I thank you. It's really very, very good and very satisfying speech. And Liz, you emphasized on very crucial points. It was very interesting for me. And I would like you to request, maybe you can write it in article form and send for our academic magazine, Etkileşim, called Interaction. Maybe. Okay, well, that sounds, thank you very much. Thank you. It will be possible for you. Okay. We will be very pleased. Okay, Thank you very much again. Thanks very much. Thank you. Thank you. Liz, thank you. I learned a lot, different things. But the emotion is and the sense is very important for leaders. How can change to their speech? How can learn new way? Is it possible for professional development? Well, I think there's a lot more emphasis now on leaders becoming more emotionally sensitive and using emotional intelligence. It's a very important concept, and I think that there is more of an social acceptance that this is okay, and that they must not be seen to be people who know everything and have a solution to every problem. And I think revealing vulnerability themselves means that they connect better with their employees. And clearly there's a fine balance, but I think there is much more acceptance and expectation of showing, particularly in a crisis, that leaders show compassion and understanding for people and their families, such as this particular crisis. So yeah. Okay, now I have a few questions. Thank you. And I'd like to start with a very practical one. You said we cannot generalize the results, but relying on your experience, I'd like to ask you what to do and what not to do in corporate emailing. That's a good question. What to do and what not to do. I think that, is this for leaders in particular or in general for anyone? Let's say leaders and leaders to be. Leaders and leaders to be. I think that I've talked about emotion, and I've talked about the need for empathy, particularly within a crisis situation. And I think it's important to show that. But I think it's also, you know, it's about judgment, isn't it? And email communication has got all kinds of problems as well, because too much emotion at the same time can be quite unsettling. So this is why I highlighted some of those texts which seem to raise the anxiety to a certain extent, recognize the anxiety, but just left like that, there's the potential to actually create real fear and concern. So what the purpose here was to reassure as well as to recognize
recognize problems and recognize people's feelings was to also reassure them. So I think that, you know, emotion is important, but too much of it and without any kind of solution provided or hope provided. I think that's the important thing. Mm-hmm. There needs to be hope in there. This kind of discourse needs to ensure there's some hope there for people. Yeah. But I mean, you know, there are other, you know, do's and don'ts for general emailing, and you know, a lot of experts will say that emotion should be really, you know, kept to a minimum. But I think takes on a different significance when it's your leader, you know, expressing themselves, because that's what people identify with, how they identify with the organization. Mm-hmm. So it's a long-term investment, right? Yes, and I think that it's not something that can stop. I mean, I think, you know, it's not something you can turn on and off like a tap. Mm-hmm. I think it's something that once you've established a kind of routine, a sort of regular communication like this, you can't sort of decide to switch it off because, hey, the crisis is over. And I think that there's some interesting data coming from industry research recently, which covered the period of last year's 2020, in which employees were saying that they welcome visible leadership and they welcome frequent communication. They're not that keen on emails, but where there is a trust relationship, email communication is fine. But to communicate less than once a month is bad news. You know, employees actually are very keen on communication coming from their leadership, whether it's in email form or in a better circumstances face to face. Okay. That brings me to my second question, actually. It's about PR writing. Mm-hmm. What do you think we should do as, you know, PR educators so that our students become better at managing such situations, like emotion-based crises, for example? I think experience helps, but as educators, we've got to try and prepare people for different situations. And I think an education on emotion and related concepts, which are more practical related concepts, such as emotional intelligence, emotional reflexivity, how to express emotion in a crisis. I think these are all very important things to consider. Does that answer your question? Yeah. Do you think there is, this is also related to intercultural communications in some way? Because I think, like, managing with a crisis in England and managing with a crisis in Turkey can be a little bit different at times. What do you think on that? Yes, I totally agree. And I think you have to be responsive and respectful of the culture, Mm-hmm. because, you know, different cultures have different, you know, expectations and social norms that, you know, are appropriate to express at that time. So I think this is why I have a great deal of skepticism about crisis management prescriptions of behaviour, because I don't think that they can easily cross cultural boundaries. Yes. We are going to discuss it with Figen Toksu in the Turkish context, you know, because I have questions about the Turkish context of crisis management. Mm-hmm. And my last question is, what would you suggest managers to be able to cope with crises as emotional times? What? Sorry, could you say that again? Of course, what would you suggest managers or managers that are on the way, you know, to be able to cope with crises as emotional times? Because you work on emotional labor, you know, PR as emotional labor. So I'd like to take your, you know, opinion on that. I think that going back to I suppose the first point in a way, which is, I think that and the point about education, I think that leaders and
aspiring leaders or managers, people who are sort of middle level, I think that they need to recognize that what they are doing in managing people's emotions is part of the job. It's part of the job of a manager to understand what people are feeling in a time of crisis. And this is called emotional labor. And I think if people can recognize that this is not only something that can be acknowledged as sometimes a problem for people, because not everybody can do that kind of job, but it's part of the job of a manager. It is part and parcel of the job. It goes with the territory. So it's not something that you can't do, because it's something you have to do in order to manage well and to become a good leader. But I think it needs to be recognized, and I think it is increasingly in management development programs, that the emotional dimension of managing relationships, interpersonal relationships, is really important. And also then taking that understanding through a more broadcast, mass communication, if you like, broadcast level, when you're talking to groups, large groups of employees as well. So it's interpersonal skills, but it's also about recognizing that those skills are important in writing to people and to communicating generally. Yeah. Okay. Thank you very much. Do you have any further questions? There is a question coming. I'd like to read it from Cihan Bejan. I'd like to ask a practical question to Liz Yeomans. You mentioned that the role of emotions in crisis situations. In your study, you have taken university leaders emailing as a research sample. So what do you think about emailing that will reflect leaders' real emotions or not? I think that's a really very, very good question indeed. And I personally think that the two leaders that we looked at there was some self-disclosure there. I wasn't able to show you obviously all of the emails, but there was some evidence of self-disclosure of feelings, how they were feeling at the time. And one email in particular said, I don't have, this is new to us all, and we can only do the best we can do. And it was a really quite a passionate piece of, passionate email, which said, I don't have all the answers. We can only do what we can do and do our best in the circumstances. But believe me, I'm experiencing the same things that you are. And I thought that was a very interesting, it was just one, within the whole data sample, if you like. So I think that came through in specific emails, but I think most of the time, I think they were focusing on reflecting how they were feeling, perhaps about the university and its survival, because I think that was a very important part of this, and trying to offer some solutions, some hope for people. So I think that we will never know if it reflected leaders' real emotions, but I think that there was a fairly good indication that it did at certain times. Okay, so the key is the moments of sincerity, I guess. Moments of sincerity, yes. Okay. Good way of putting it. Thank you for attending, Liz. It was really, very contributive. And I wish we had the Q&A session together, because your presentations are quite complimentary. So we need to leave that for our next, organizations in the future. But thank you for attending. Don't forget Pınar, etkileşim. Okay, I'm going to mention that in a very detailed email. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Yeah, so I guess it's really enjoyed. It's a little bit 11:30. I'm sorry. So you can leave whenever you need to. Okay, thank you, Dr. Yeomans.
Thank you. And it's very nice to meet you all. And thank you for inviting me. It's been a pleasure. You're Bye-bye. welcome. Thank you. You're Bye-bye. welcome. Bye bye. See you again. See you again. Okay, I'm going to switch to Turkish now. Programın bundan sonrası Türkçe devam edecek. İkinci konuğumuz Figen Toksu. TÜİD'den hepinizin bence zaten aşina olduğu bir isim. Hoş geldiniz tekrar Figen Hanım. Merhabalar. Figen Hanım, Covid-19 döneminde liderlik ve kriz yönetimi isimli bir konuşma gerçekleştirecek ama bundan önce birazcık CV'sinden bahsetmek istiyorum size. Uzun bir CV'di, birazcık kısaltmam gerekti. O yüzden Lütfen. kusuruma bakmayın şimdiden. Lütfen. Figen Toksu, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesini bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde işletme alanında master yaptı. MES İşveren Sendikası'nda Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevini uzun yıllar yürüttü. TİSK'te görev aldı. İşveren örgütleri, kamu ilişkileri, sivil toplum kuruluşları ve paydaş iletişimi, işveren markası ve sektör örgütleri, halkla ilişkiler, medya ve yayıncılık faaliyetleri konusunda uzmanlık kazandı. 2001 yılında Toksu ve Chase halkla ilişkileri kurdu. Halen lider danışmanı olarak liderlerin bireysel ve kurumsal itibar ekseninde yönetim performansını yukarıya taşıyacak deneyim paylaşımı sağlıyor. Kendisi İstanbul Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi gibi birçok üniversitede halkla ilişkiler alanında lisans ve yüksek lisans dersleri verdi. İletişim sektörü adına iletişim fakültelerinde, gazete ve televizyonlarda çok sayıda programa katıldı. Görüşlerini, makaleleri ulusal ve uluslararası sektör yayınlarında yer almıştır. Halklailişkiler.com sitesinde iletişim ve marka konusunda video ile görüşlerini aktarıyor. Ayrıca YouTube kanalı ile iletişim alanında bilgilendirmeler yapıyor. Tekrar hoş geldiniz. Merhabalar. Buyurunuz, sizi dinliyoruz merakla. Evet, ben öncelikle çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Sayın Dekanım Süleyman Bey, Pınar Hocam ve Rektörümüz Sayın Nevzat Tarhan'a şahane bir program hazırlamışsınız. Bu dönemde böylesine güzel bir konuyu işlediğiniz için çok teşekkür ediyorum bu alanda çalışan biri olarak. Dr. Liz'in sunumu da çok güzeldi, çok öğreticiydi benim için de o alanda da çalıştığım için. Biz aslında işte bir yılı geçtik değil mi? Geçen yıl Mart ayında, Şubat ayında biz bu sinyalleri almaya başladık krizle ilgili. Dünyada işte Çin'de, Amerika'da neler olduğuna baktık derken Türkiye'de bir anda hani ben seyahatteydim, döndüm ve ofisi kapattık. Böyle hepimiz evlere geçtik. Bir bilinmezlik ortamında ama aynı zamanda da çoklu krizleri kucağımızda bulduk. Biz iletişimciler bu kriz yönetimi konusunda kasları gelişmiş insanlarız aslında. Ama iş dünyasında bunun yansıması biraz farklı oldu. Bu dönemde çok farklı yönetim modelleri gördük. Bir anda çok dev gibi şirketleri gördük ama çalışanıyla online ortamda iletişim kuramadılar ilk bir ay neredeyse. Çünkü yöneticilik malum bir işi yapmak ama liderlik öyle değil. Liderlik biraz kurumları geleceğe hazırlamakla ilgili, bir vizyonla ilgili, öngörüyle ilgili. Aslında dijital yatırımlar 20 yıl öncesinden olması gereken yatırımlar. Neden bugüne kaldı? Bence bugün birçok lider geçen yıl bunları kendi kendine sorguladı. Neden biz bunları toparlayamadık diye. Ama diğer yandan biz bu dönemde bir kere iletişimin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gördük. Ben de bir iletişimci olarak bu dönemi iyi ki yaşamışız diyorum. Çünkü bize çok büyük öğretileri var hepimize. Tabii ki sağlık açısından keşke hiç yaşamasaydık, hiç kayıplarımız olmasaydı. Ama gelen konuyu yönetebilmek için biz bir kere meslektaşlarımızla ve bir araya gelme ortamlarını doğurduk. İş dünyası, düşünün bir bankayı düşünün, 20 bin kişi çalışıyor. O 20 bin kişinin bir liderle karşılıklı gelmesi imkansız. Ama bu Zoom sistemleriyle hem uzaklık aynı zamanda da yakınlık doğdu. Yönetim modelleri çok değişti. Zaten artık zihniyetler değişti biliyor musunuz? Yani yöneticilerin biz bu dönem insani ve vicdani yönlerini gördük.
ne kadar empati yapabildiklerini gördük. Zaten KPMG'nin de bir araştırması var. Bir yıl arayla yapmış Mart'tan Mart'a ve orada da diyor ki yani hastalığı yöneticiler kendileri ve ailelerine yaklaştıkça daha fazla hissettikleri için daha çok empati yapmaya başlamışlar. Araştırma bunu gösteriyor. En önemli konu neydi? Sağlık. Ama diğer yandan bir lider olduğunuz zaman sorumluluklarınız çok yüksek. Finansal sorumluluklarınız çok yüksek. Düşünün ki bir anda bir sağlık konusu var ama eş zamanlı olarak bütün toplumu içeriyor ve sizin çalışanlarınız var. Onları düşünmeniz gerekiyor. Kendinizi düşünmeniz gerekiyor. Ailenizi düşünmeniz gerekiyor. Ama iş yerinin de devamlılığı gerekiyor. Yani bir yandan da çatıyı da korumak zorundayız finansal olarak ki bunun devamlılık işte o ilk aşama çok sancılıydı. Neticede biz bütün sistemlerle birlikte de zaten bu dijital hayata da belki de en önemli noktası bu yaşadığımız kaos döneminin dijital hayata kattığı bizlerin buluşma ivmesi aslında ve bundan sonra da zaten göstergelerin hepsi bu hayatın devam edeceğini söylüyor. Şimdi bizim için en önemli araştırmalar diyor ki iş yerlerinin geleceği için en önemli kavram %90'larda güven oluşturmak ve bunun da en önemli destekçisi etik kavramı. Biz bu güven etrafında buluştuğumuz zaman zaten krizleri kolay aşabilme de imkanına sahibiz. Çünkü biz liderlerden bize güven vermelerini istiyoruz. Hem çalışan olarak hem de insan olarak. Çünkü hepimiz önce insanlığımızı bir gördük, değil mi? Yani liderler de finansal göstergelerin içinde kaybolan hayatın gerçek yanını görmüş oldular. Çünkü piyasanın, iş dünyasının şartları inanılmaz ağır. Çoklu sorumluluklar var. Yani bir şirketin en başında oturmak hiç kolay bir durum değil. Finansı yönetebilmek açısından hiç kolay durum değil. Ama bu dönem bize finansın ikinci aşamada olduğunu, esas önemli olanın insanlar, çalışanlar, toplum, halk olduğunu gösterdi. Çünkü her şey değişti. Malum tüketicilerin algıları da değişti. Tüketici de markalara bakıyor, liderlere bakıyor. Diyor ki bu dönemde hiçbir şey yapmadı. Bu artık ben bu ürünü satın alamam diyor. Çünkü biz bu dönemde sınıfta kalan liderleri de gördük. Veya yanlış söylemlerle kendi krizini kendi yaratan liderleri de gördük. Çoklu liderleri gördük. Ama aynı zamanda paydaşlarıyla bir araya gelerek topluma katkı sağlama çabasını gösteren liderleri ve kurumları da gördük. Burada şey çok önemli. Çünkü iletişim yatırımı nedir? İletişim yatırımı aslında yıllarca kurumu beslemek demektir. Yani itibara yatırım yıllarca kurumu beslemek demektir. Ve bizim işlerimiz biliyorsunuz bir günde ortaya çıkmaz. 3 ayda biz etkisini göremeyiz. Yıllar sonra bunun etkisini görebiliriz. Dolayısıyla bu döneme yatırım yapanlar zaten kasları gelişmiş kurumlar ve yöneticiler oldukları için çok daha rahat bu dönemleri kotarma imkanına sahip oldular. Çünkü bunu bir durumu çözümü olarak değerlendirdiler ve kendi ekiplerini kurdular, kriz ekiplerini kurdular, zincirlerini çok kolay çözdüler ve bunun bir kriz olduğunu söyleyebildiler, düşünebildiler. Havuzun içinde boğulmadılar. Bizim kriz dönemlerindeki en önemli konu ne zaten? Durumu tespit edip bunu bir kriz olarak görebilip gördükten sonra da onu çözümleme yeteneklerini ortaya çıkartabilmek. Ama bunu çözümlerken de zaten
bizim bu konuya hazırlıklı olmamız lazım. Yani bu ne demek? Liderin söylemlerinin çok daha öncesinden hazırlanmış, zaten lider o durumu çok rahat kurtarabilecek kişi oluyor olması lazım. Zaten liderlikte bunun aksini düşünebilmemiz de mümkün değil. Bir liderlik koltuğuna oturulduğunda hem kişisel olarak tabii oturuluyor, kişisel kariyerle geliniyor ama o liderlik koltuğunun gerekleri var. O gerekler o sözcülüğü içeriyor, o empatiyi içeriyor, o duyguyu içeriyor ve siz eğer o duyguyla, o empatiyle o koltukta oturamıyorsanız zaten eksiksiniz demektir. Biz bu dönemde sınıfta kalan liderleri gördük. Zaten bu dönemler geçtiğinde de bu lider profillerinde de çok değişiklik olacağını da görüyoruz. Çünkü dünya başka bir yerde. Gençler de başka bir yerde. Biz eğer arada sıkışmış bir lider, günü kurtaran lider pozisyonundaysak eğer geçmiş olsun. Çünkü bizim için artık kamuoyu için, toplum için karlılık rekabetteki değerini kaybediyor. Çünkü maddi olmayan varlıkların değeri bir liderin başarısının göstergesi, bir kurumun başarısının göstergesi haline geldi. Eğer liderler yapılanmaları bu yöne doğru evrilmezse ve mantıkları da bu döneme bu anlayışa dönmezse ve yönetim modellerini değiştirmezlerse eğer hiçbir krizi yönetme becerileri olmayacak. Çünkü krizler artık eskisi gibi ekonomik konularla değil, daha sosyal, daha toplumsal konularla örtüşecek ve bunlarınla olması da zaten kurumdan çıkacak daha geniş kitlelerin karşısında sınav vermesini gerektirecek. Bunun için de biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Biraz dünya örneklerinden de sizinle paylaşmak istiyorum bu dönemde yapılan şeyler. Çünkü çok sayıda kurumsal sosyal sorumluluk örneklerini gördük ilk başta. Bizde de tabii ki bu yardımlaşma, yani bizde zaten insani olarak da daha yardım kültürü çoklu geliştiği için bir yardımlaşma, sağımıza solumuza bir bakınma, komşumuzla ilgilenme, arkadaşlarımızı daha çok takip etme gibi insani yönler ortaya çıktı. Evlere de giren bir kriz oldu çünkü. Ama dünyaya markalar bazında baktığımızda herkes topluma katkı sağlamak için de bir yarış haline geldi. Bakın Bill ve Melinda Gates Vakfı 125 milyon dolar bağışlamış mesela. Jeff Bezos, Amazon'un patronu, o 100 milyon dolar bağışlamış. Ki Jeff Bezos biliyorsunuz her sene Ocak aylarında bütün paydaşlarına bir mektup yazar, geçmiş yılı değerlendirir ve gelecek yıl için beklentilerini söyler. Ve bu seneki 2021 beklentisinde şunu diyor: artık bizim değer yaratmamız gerekiyor. Yani bu dönem insanlara daha farklı şeyleri düşündürtmeye başladı. Mesela Twitter, hepimiz içinde yer alıyoruz. 1 milyar dolar bağışladı. Airbnb ev yardımı yaptı. Ya bizde de öyle değil mi? Çoklu örnekleri görmedik mi? İşte iletişim, biliyorsunuz bizim ülkemizde Koç Holding'de başladı ilk iletişim çalışmaları tarihine baktığımızda. Mesela Koç Holding bütün paydaşlarıyla bu olaya sarıldı. Bu da yetmedi. Aslında yeni işbirliği modelleri çıktı. Aslında bu modeller zaten bu krizi kendi içimizde çözerken bir yandan da biz yeni çalışma şekillerine, yeni işbirliği modellerine, yeni yönetim modellerine bir yandan da geçiş sağladık. Çünkü bu kriz bize başka şeyleri de gösterdi. Tek başına artık kişisel başarıyı yeterli görmemeye başladık. Çünkü biz artık başkalarıyla birlikte başarılı olduğumuz zaman toplumu etkileme gücüne sahibiz, değil mi? Tek başına hiçbir şey yapamıyoruz maalesef. Diğer yandan bu dönem aslında bize
fırsatları da sundu. Bakın birçok alanda yeni yatırımlar yapıldı. Yani durup hepimiz şöyle bir durup kendimize bakmadık mı? Kurumları yönetenler de insanlar zaten. Liderler de döndüler bir kendilerine baktılar. Ben ne yapıyorum ya? Eksiklerim nedir? Nasıl bir ilerleme kaydedilmesi lazım? Ve yeni alanlar ortaya çıktı, değil mi? Hiç düşünmediğimiz alanlarda yeni yatırımlar olmaya başladı. Dijitalde bambaşka bir evrimleşme geçirildi. İçeride zaten bu Zoom'larla biz birebir karşı karşıya geldik. Yani genel müdürle ayrı asansörle çıkmak, ayrı yerde yemek yemek modelleri artık kayboldu. Böyle bir empati olduğu zaman, böyle bir görüşme olduğu zaman çalışanlarla arasında, o zaman zaten krizleri daha minimize ediyorsunuz. Neden? Çünkü çalışanlar sizin hayattaki en büyük destekçiniz. O destekçiler zaten size en büyük sözcünüz ve de onlar sizin için bir kriz kalkanı oluşturuyor. Tıpkı paydaşlar da öyle, değil mi? Aslında bütün paydaşlarla da bu ortamlarda bir araya gelme imkanı olundu. Çünkü düşünün ki bir bayiler toplansın, Türkiye'nin her tarafından toplanacaksınız, bir araya geleceksiniz ve tamam, yüz yüze hiçbir şey olmuyor ama yine iletişim buradaki ana kriter. İletişim birçok krizin çözümleyicisi. Doğru iletişim, açık iletişim, şeffaf iletişim, konuları ciddi olarak paylaşıyor olmak, bunların hepsi çok rahatlıkla krizleri atlatabilecek konular. Diğer yandan çalışma şartları aslında. Biz evlerde olmaktan hiç memnun değiliz. Ofis ortamlarını çok seviyoruz. Ama artık eskisi gibi ofis ortamları olmayacak, biliyorsunuz. Yani dev plazalar olmayacak. Zaten şimdiden herkes eve taşınma moduna girdi. Bir uluslararası toplantıda işte Türkiye örnek gibi ülkelerin temsilcileri, ülke başkanlarının yer aldığı büyük bir şeyin gelecek sene evden çalışacağı, kimseyi işe dönmeye zorlanmayacağı gibi kararlar alınırken işte sormak isteyen var mı? Demiş ki ülkelerden bir tanesi, ne olur artık yeter, ben evden çıkmak istiyorum çünkü evde huzursuzluk başlıyor. Yani buna bir çözüm bulun. Tıpkı Liz Hoca'nın dediği gibi duyguların çözümü, anksiyetin çözümü bambaşka liderlik konularını da bir araya getiriyor. Affedersiniz. Diğer yandan liderlerimiz bu dönemde ne öğrendi? Liderlerimiz aslında insanlığın, vicdanlığın, topluma değer vermenin, çalışana değer vermenin, paydaşları önemsemenin, bütün paydaşlar, ama inanın kurumlarda iç paydaşlar, dış paydaşlar tam olarak sayılmıyor. Hep müşteriler, çalışanlar, tedarikçiler, bu üçü etrafında dönüyor ama aslında değil. Bizim yani nereden baksanız 50 tane paydaşımız var. Bunların her birinin hem şeffaflık hem bilgi akışı nezdinde mesajlaşmayı sağladığınız zaman zaten size en büyük destekçi oluyorlar. Bunun da birçok örneklerini gördük. Biz yani hayatımızda bankacının evden çalışabileceğini düşünebilir miydik? Ama bugün bunlar oluyor. Gelecekte bunlar bambaşka yöntemlere gidecek. Zaten artık bankanın olmadığı bankacılık işlemleri söz konusu, biliyorsunuz. İkincisi, bu krizin en büyük öğretisi stratejiler değişti. Yönetimin planları değişti. Geleceğe dönük planları değişti. Geçmişi zaten aldı götürdü ama geleceğe dönük planlar değişti. Çünkü artık eskisi gibi bütçeler kullanılmayacak. Yani böyle havaya giden bütçeler olmayacak. Pazarlama bütçeleri daha çok iletişime kayıyor. Bütün araştırmalar onu gösteriyor. Neredeyse %10'a yakını iletişime kayıyor. Çünkü biz gerçeği sunuyoruz. Kuruma da, kamuoyuna da. Bizim işimiz ne? İtibarı sağlayabilmek. Çok affedersiniz. İtibarı sağlayabilmek. Bizim işimiz ne? Güveni oluşturabilmek. Karşımızdaki kişiyi ikna edebilmek. Böyle olunca artık
yeni gelen nesil ve toplumun bu yaşadığından itibaren yapmadığını söyleyen, yaptığını yaparmış gibi gösteren kişilere inancı yok. Önce yapacağız, sonra söyleyeceğiz. Biz ancak bununla ikna edebiliriz artık toplumu. Çünkü o dönemler geçti, mış dönemleri geçti. Artık elimizi taşın altına koymanın zamanı. Bütün yöneticilerin elini taşın altına koyması lazım. Yaptığı işin yanında, her yaptığı işin yanında iletişimle birlikte ne yapabileceğini görmesi lazım. O duyguların yönetimi, biliyorsunuz, iletişimin işi. Artık teknolojiler o kadar gelişti ki yapay zekalar, chatbotlar, buralardaki iletişimi kim yönetecek? Yazılımcıların böyle bir gücü yok. Ama bizim var. Bizim o sistemleri de öğrenmemiz lazım. Yani dijital hayatta artık şimdi iş hayatı var, toplum var ve o toplumu yönetebilecek dijital hayattaki iletişimi de bizim çok iyi öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü bugün artık paydaş kapitalizmden çok ciddi söz ediyoruz, biliyorsunuz. Burada çalışanlar çok önemli sözcülerimiz ve bütün tedarikçilerimizle birlikte zaten biz hareket ettiğimiz zaman toplum içinde bir anlam kazandırabiliyoruz. Zaten bu kriz döneminde de kendi paydaşlarıyla birlikte topluma katkı sağlayan kurumları hemen gözlemledik. Zaten bu kriz dönemi şu anda bitmiyor ama bugüne kadarki geldiği aşamada da biz yine bir gözlem yapabilecek düzeydeyiz, değil mi? Bence bundan sonra tüketiciler dönecek, bakacak, diyecek ki sen benim için ne yaptın? İnsanlık için ne yaptın? Toplum için ne yaptın? Dünya için ne yaptın? Ben ona göre karar vereceğim, ona göre kriterlerimi belirleyeceğim. Çünkü artık dünyaya katkı sağlayamayan, sürdürülebilirliğine katkı sağlayamayan kurumlar zaten o vizyonda olmayıp kriz yönetim becerisini de çok fazla gösteremiyorlar. Çünkü kriz yönetimi böyle kılavuzu yazıp rafa kaldırmakla olan bir şey değil. Bunun içselleştirilmesi lazım. Kriz sadece liderlerin krizi değil ki. Bir büyük kurumu düşünün. Kurum içinde herkesin yaşadığı krizler var. Bu krizleri yönetebilme becerisini gösteren çalışanlar lazım. Zaten iletişim de öyle bir şey değil mi? İletişim sadece kurumsal iletişimin veya sadece liderlerin sözcülük yaptığı iletişim değil ki. Bugün liderlerin zaten bu tür konuları yönetebilmesi için iletişim becerilerini geliştiriyor olmaları hiç yeterli değil. İletişimin mantığını, fonksiyonunu, özelliğini, yönetimsel fonksiyonlar içindeki yerini bilmesi gerekiyor ki, bunu yönetim kurullarında yerleştirmesi gerekiyor ki kendi yönetim felsefesini güçlendirebilsin ve destekleyebilsin. Bugün yönetim kurulu, bugün yine en çok konuşulan noktalardan bir tanesi ne biliyor musunuz? O da yönetim eksikliği hissedildi çünkü bu Covid döneminde. Çünkü yönetim kurullarında toplumsal bakış açısını ortaya koyabilecek profilin olmayışı. Biz yönetim kurullarında bağımsız yönetim kurulu üyelikleri için ben hatta geçenlerde bir bulunmuş Dünya Gazetesi'ne bir açıklama yapmışım. İletişimciler aday diye bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine. Ama o 10 yıl olmuş neredeyse. Bugünkü geldiğimiz noktada bunun eksikliği fazlasıyla hissedildi. Çünkü toplumsal bakış açısının, toplumsal gözün artık yönetim kurullarının içinde yerleşmesi ve üyeler tarafından da benimsenilmesi gerekiyor. Çünkü finansal göstergelerin veya hukuk veya pazarlama göstergelerinin yetmediğini
çok iyi biliyoruz. Çünkü bugün artık pazarlamanın etkisi gittikçe düşüyor. İletişimin gücü çok yükseliyor. Çünkü iletişimin iş alanı da çok genişledi. O kadar genişledi ki iletişimin iş alanı, iletişimcilerin de bunu biliyor olması lazım. Bizim de kendimizi bu konularda sadece işte krizi yönetimini anlatmak değil, bizim de bunları çalışanlarla birlikte içselleştirmemiz gerekiyor. Çünkü bu tamamen hoşgörüye, insanlığa, yönetime ve bilgiye dayanıyor. Bir krizi çözebilmek bilgiye dayanıyor. Zaten bundan sonra da artık bilgili kazanacak, bilgi kazanacak, kalite kazanacak, iyilik kazanacak, iyi insan kazanacak, iyi kurum kazanacak, iyi işveren kazanacak, iyi marka kazanacak. Yani bu dünyanın iyi olması ancak hepimizin bu iyilikten pay almamızla mümkün ve bu sadece bir aşının getirdiği bize bir öğreti değil, bundan sonrası için de böyle biz yarın da başka bir dünya kriziyle karşı karşıya kalabiliriz. Ama bizim alışkın olduğumuz nokta her zaman ekonomik krizlerde Türkiye olarak geldiğimiz noktada başka şeyler. Biz aslında sorumluluk sahibi liderler istiyoruz biraz daha. Zararı vermemek, olumlu etki yapabilmek, kaldıraç olan liderler, işbirliği modeline açık liderler. Çünkü krizleri ancak farklı vizyondaki yenilenmiş liderler önleyebilir ve burada da liderlerin gerçekten insani ve vicdani yönleri, yani iyi insan olma yönleri liderlikleriyle eş olarak ilerlemesi gerekiyor. Çünkü hayatı yönetmek insan ilişkileriyle mümkün. İyi olabilmek çok kolay değil, çalışmak gerekiyor üzerinde de. Ama iyi olduğunuz zaman, hoşgörülü olduğunuz zaman, empatiyi beslediğiniz zaman, kendi sınırlarınızı bildiğiniz zaman, o zaman krizleri de zaten en azından %30'unu minimize edebiliyorsunuz. Yani yeni krizleri de yaratamıyorsunuz. Ve tabii ki bu saygı çerçevesinde ve etik kurallarda da hareket ettiğiniz zaman zaten söyleminizin şekli de değişiyor. Biz çok örneğini gördük, bu dönemde de gördük biliyorsunuz. Yani mesela giyim firması pirinç, bulgur satmaya başladı. Çok alakasız bir şey. Yani bir kriz yönetiliyor ama böyle olmaması lazım. Veya hani hiç ortada bir şey yok, iyi ilerliyor fakat tam tersi bir söylemle kendi krizini yaratan liderlik örneklerini gördük. Onun için de zaten böyle durumlarda liderlik önemli. Normal rutin yürüyen durumlarda zaten işler yürüyor, bir problem yok. Ama liderlik bir olay ortaya çıktığı zaman esas kendini gösterir. Böyle durumlarda liderlik önemli. Böyle durumlarda biz zaten liderleri tanıyoruz. Kriz durumlarında liderlerin esas bilgilerini, entelektüel düzeylerini, etik kavramını veya toplumla ne kadar barışık olduklarını esas bu zaman görüyoruz. Çünkü eğer yıllardır liderliğe gelene kadar bir birikiminiz yoksa ve insanlar tarafından yönetimsel olarak bir boşluğunuz varsa ilk kriz zaten size çok zarar verecek demektir ve kriz yönetimlerinde de bu modellerde zaten liderlerin çok iyi kendilerini de geliştirmeleri gerekiyor. Zaten yönetim planlarını değiştirdiler. Artık farklı sistemler değişti. Yeni dönemde güvenin çok önemli olduğunu, artık itibar kavramının, sürdürülebilirlik kavramının çok önemli olduğunu yaşayarak birçok lider gördü ve bundan sonra bu alanda da daha iyi çalışmalar yapılacağını düşünüyorum. Diğer yandan bugün dünyada da artık kurumsal amaç
anlam ve değer çok konuşulmaya başlandı. Yani topluma bir anlam yaratamıyorsanız, bir değer yaratamıyorsanız, arkada bir şey bırakamıyorsanız hem lider olarak başarınız gölgeleniyor hem de kurumu farklı bir konuma taşıyamıyorsunuz maalesef. İşte artık şirket değerlerinde karlılıktan çok daha fazla maddi olmayan varlıkların yönetimi söz konusu. Zaten itibar dediğimiz işte son bir araştırma yapılmıştı. Yönetim kurullarında itibarın önemi %85'lere çıkmış. Peki burada CEO'nun görevi itibarının oranı ne? O da %85'lerde. Yani biz bundan aslında gözlemliyoruz ki itibarı yüksek bir CEO, itibarı yüksek bir kurumun yaratıcısı oluyor. Bu da aslında matematiksel olarak da çok yanlış bir şey değil. Çünkü ben her zaman konferanslarda da gençlere söylüyorum, önünüzdeki yöneticiniz kimse sizin de evrilmeniz ve şekillenmeniz, kurumların şekillenmesi de o şekilde oluyor. Neticede kurumları da insanlar yönetiyor. Onun için de biraz daha hani bu değerlere dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bu itibarı yüksek kurumların en önceliği güveni sağlamak mesela. O güveni sağlamak için zaten siz kriz yönetim sistemini çözmüş, kriz riskinizi çözmüş, kriz yönetim planına sahipsiniz, kriz ekipleriniz var, risk yönetimine sahipsiniz. Bunların hepsi olmadan zaten siz itibarı oluşturamazsınız, zeminini oluşturamazsınız. Neticede bugün bundan sonra bütün yöneticiler, her kademedeki hem de sadece liderler de değil, yaptıkların her işin sadece finansal göstergelerinden değil, maddi olmayan varlıklar tarafından da değerlendirilecek. Zaten CEO'ların bir değerlendirme kriterleri var biliyorsunuz ve o değerlendirme kriterlerine artık ciddi oranda itibar ve maddi olmayan varlıkların rakamları ve de sürdürülebilirlik kriterleri girdi. Yani sadece şirkete karlılık yeterli değil. Ama karlılık da şu nedenle önemli. Karlılığın olmasıyla daha fazla kişiye dokunabilme gücünüz artıyor. Ve o güç de zaten insanları daha destekleyici, daha motive edici sistemi yaratıyor. Bu şeyden sonra bir şey araştırması yapılmış. Bu Harvard Business Review 3000 CEO ile konuşmuş. Yılda belki sizin bilginiz vardır 3 milyarın üzerinde toplantı yapıyor olmuş bu yöneticilerimiz. Ve gelinen noktada bu yöneticilerin %40 zamanını toplantılarda geçirdikleri belirlenmiş ve bu %40'ın da aslında %25'i daha çok işte gündem dışı lay lay lom konular. Dolayısıyla bunun hem yöneticiye çok büyük maliyeti var, hem kuruma çok büyük maliyeti var, hem de dünya ekonomisine çok büyük maliyeti var. Konuları konuşuluyor bugün. Hiçbir yönetici zamanını bu tarz konularla harcamamak üzere programlanıyor. Ama diğer yandan bu etkileşimin bizim duygularımızın beslenmesinde de çok önemli olduğunu bilelim. Biz aslında sosyal varlıklarız ve bu ekranların karşısında giyinip süslenip oturuyoruz. Tek başımıza tekrardan kapatıyoruz. Her şey bitiyor. Ama değil, bu duyguların yönetimi içinde bizim kendimizi besleyebilmemiz, iş ortamında bir arada gelişebiliyor olmamız lazım. Tanımadığımız çalışma arkadaşlarımızla bir arada krizleri çözme imkanımız da bundan sonra çok zayıflayacak. Bu öyle kitaplarla, yaşanmamışlıkla olabilecek konularda değil. Tabii ki bu dönemden sonra iş yapış biçimleri de değişecek aslında. Bu krizlerin getirdiği şeyler de var. Mesela Pandora Mücevherat açıklamış, diyor ki ben artık gerçek taşlarla mücevher yapmayacağım. Laboratuvarlarda üretilen
taşlarla mücevher yapacağım diyor. Bu da tabii güzel bir gelişme aslında ama bütün tabii mantığımızı, yönetim şeklimizi, her şeyimizi evirmemiz gerekiyor ve yeni dönemde yeni krizlerimiz her an olabilir. Ben çalışma hayatı ile ilgili yeni kodları tabii hepimiz bekliyoruz. Bu artık Türkiye'de de dünyada da birçok firma uzaktan çalışmayı geleneksel hale getirdi. Üniversitelerde de bu sistemlerin kalıcı olacağı tabii ki konuşuluyor. Eş zamanlı olarak yürüyecek. Çünkü hep duyuyoruz, şimdi arkadaşlar anlatıyor bu yeni sistemle ilgili. Mesela ofislerin küçüldüğü, kimsenin masasının kişisel masasının olmadığı, gidiyorsunuz, nereyi buluyorsanız orada oturuyorsunuz falan. Bunlar bize birazcık da farklı şeyleri getirecek, yeni krizleri getirecek aslında. Bizim bu yani kurum içinde yaratacağımız krizler kurum dışına da yansıyabilecek durumda. Çünkü bizim sözcümüz, destekçimiz dediğimiz çalışanlarımızla bu sistemin çözülme imkanı şu anda çok planlanıyor ama şu anda çözülmüş değil. Çünkü motivasyonu sağlayabilmek, kişileri bir konu etrafında toparlayabilmek, hedeflerde buluşturabilmek ama bunları yani ekrandaki motivasyonla yapabilmek gerçekten zorlaşıyor. Şimdi bunların hepsi konuşuluyor tabii. Yani bizler de iletişim anlamında biraz daha farklı konuları konuşuyoruz. Ama sonuç olarak şunu söylemem lazım ki iletişimin en önemli olduğu dönemdeyiz. Hem liderler için, hem paydaşlar için, hem kurumların kendi yapıları için iletişimin en yüksek hissedildiği, en önemli olduğu, ihtiyacının en iyi hissedildiği dönemdeyiz. Her yönetici, her lider eğer kendi kişisel kariyerini biraz düşünüyorsa ve kurumun geleceğini düşünüyorsa iletişim yöneticisi sağ kolunda olmalı. Başka türlü olamaz. Ve şimdi zaten son çıkan araştırmalarla da çalışmada da görülüyor ki artık kurumsal iletişim yöneticileri gerçek yerini bulmaya daha aday, yönetim kurullarında C-level seviyesinde olması gerekiyor ki hem diğer yöneticilerin çalışmalarında iletişim bakış açısını yansıtabilsin hem de bütün iletişimsel bakış açısının bütün kuruma yansımasında öncülük edebilsin ve destekleyebilsin ve bunun içselleştirilmesinde de yardımcı olabilsin. Bunun için de liderlere büyük görevler düşüyor. Kriz yönetimini iletişimsiz çözemezler. Zaten çözemediler de. İletişimcilerin en yoğun olduğu Covid dönemini geçirdik. İnanın çalışma saatleri gece yarılarını falan buldu. Cumartesi, pazar kalmadı. Ama yeter ki en az zararla bunlar atlatılabilsin. Huzurlu günler gelecek diye bekliyorum. Ben davetiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Sıraya bakmadan konuştum. Herhalde iyi bir zamanlama olmuş diye düşünüyorum. Gayet güzel bir zamanlama. Çok teşekkür ederiz tabii ki. Yani genel bir durum değerlendirmesi ve birazcık da öngörü içermesi açısından bence herkesin çok faydalı bir konuşmaydı. Ben açıkçası birazcık daha eleştirel bir bakış açısı bekliyordum. Hani kriz yönetimi için şeyler yapılıyor ama yeterli değil gibi. Siz daha böyle umut dolu bir tablo çizince ben de ya gördüğümüz kadar belki benim düşündüğüm kadar kötü değil diye düşündüm açıkçası. Yani Pınar Hocam çok tabii kötü örnekleri gördük ama iyileri gösteremezsek ve daha umutlu olmazsak mesleğimiz için doğru olmayacağını düşünüyorum. Çünkü olumsuz örnekler bilgisizlikten kaynaklanıyor. Ama bizim iletişimciler olarak da bunları yani bu anlayışı değiştirmemiz önemli. Yoksa olumsuz örnekleri biz devlet kademesinden her türlü aşamaya kadar görüyoruz. Yani belki birazcık hani siz krize de çok alışık olduğunuz için bu sizin sonuçta ilk gördüğünüz kriz değil. O yüzden de olabilir diye düşünüyorum ama yine de minik bir eleştirel sorun var. Ben de ayrıca bu fakültede halk ilişkilerde kriz yönetimi dersini verdiğim için konuyla çok alakalı olmaya çalışıyorum.
Şimdi mesela bence Türkiye bağlamında en büyük problemlerden biri krizi tanıma anı. Yani bunun bir kriz olduğunu düşünme anı. Evet. Siz konuşmanızda dediniz ki hani krizi, Covid krizini hemen tanıdılar, kabul ettiler ve bir şeyler yapmaya çalıştılar. Burada sizce krizin o sırada herkesin başına geliyor olmasının bir etmeni var mıydı? Şimdi ben eksik bırakmış olabilirim. Birincisi, şimdi tabii bir yönetici profili var ki dünyayı takip ediyor. Biz bu krizi işte Eylül ayından beri gözlemledik, değil mi? Ta ki kapımızda, kucağımızda bulana kadar. Ya bizden önce Amerika'da peçete falan kalmamıştı. Ya ama biz burada bir sıkıntıda değildik. Yani anlayamıyorduk ne olduğunu ama diyorlardı ki işte yiyecek stokluyoruz vesaire. Ama ne zaman ki bize burada kapımıza geldi, kondu, ondan sonra düşünmeye başladık biz. Ama aslında liderlik öyle bir şey değil ki. Yani orada olanı bende de olabileceğini benim düşünmem gerekiyor. Liderlik bunu gerektirir. Kurum içinde liderlik bunu gerektirir. Tabii ki çok eksiklerini gördük. Tabii ki. Yani biz zaten bırakın kurumları, insan olarak da bilinmezlik ortamında kaldık, değil mi? Sağa sola bakmaya başladık. Ya bu nedir? Ne yapacağız? Nedir? Hani maskenin şart olduğu dönemde hasta değilseniz maske takmayın denildi bize mesela. Yani bunların hepsini yaşadık ama bunun şöyle de bir yönü var ki dünyada ilk defa olan bir şey. Kimsede bir bilgi yok. Yani sağlığımızı emanet ettik ama doktorlarımız da deneme yanılmayla bunu öğrendiler. Yani çoklu krizler oldu birbirinde. Ama ortalamaya baktığınızda ya ilk böyle 1-2 ay sonra bir toparlanma oldu. Yani herkes kendini bir yönetme becerisine girdi. Mecburen girdi ve halen de aslında o yönetim devam ediyor. Yani bizim iş yerlerimiz halen açılmadı. Halen herkes çalışanlara maaşlarını ödüyor. Ekonomik sıkıntılar çok fazla. Yani herkesin evinde farklı hem ev krizi var hem iş yeri krizi var. Bir yandan işi kaybetmeme krizi var. Yani dünyada böyle zaten, yani bu Türkiye'ye mahsus bir şey değil. Her evde her kesin bireysel olarak yaşadığı farklı farklı krizler var. Ama bir yandan da duyguları yönetmek ve umut etmek, geleceğe bakmak da biz profesyonellerin ana işi olmalı diye düşünüyorum. Çünkü eğer öyle olmazsa ne işlerimize dönebiliriz, ne devam edebiliriz, ne hayata sarılabiliriz, değil mi? Bir devamlılığın olması ve tabii ki mesleki olarak da biz iletişimcilerde de şöyle bir şey var. Geleni görüp kabul edip hemen bunu nasıl çözebilirime dönmek. Bu da tabii bizim mesleki olarak kazancımız diyeyim. Yani motive etmek için önce motive olmamız gerekiyor, değil mi bizim? Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Zaten liderin yanında nasıl duracağız? Bir dakika ne yapacağız? Ekipleri toplayalım. Herkes kendi şeyini yapsın. Bir koordinasyonla. İşte burada bizim de liderliğimiz önemli. Bizim de liderliğimiz önemli. Yani biz iletişimciler olarak da bir kere her gün yeni bir kaynak çıkıyor. Sizler daha iyi biliyorsunuz. Bizler o kaynakları görüp, öğrenip içselleştirmemiz lazım. İkincisi, bizlerin de yönetim becerisine sahip olmamız lazım. Bir kurumda nedir, ne yapar, işletme yönetimi nasıl olur, yönetim politikaları nedir, stratejiler nasıl olur, bir strateji kavramı nedir? Biz de bunları bilmemiz gerekiyor ki biz de ona göre liderle danışmanlığını yapabilelim. Aksi takdirde biz de yapamayız. Yani biz hep işte iletişim fakültelerinde konuşuruz ya, yani benim hep şeyim vardır ya, ekonomi bilinmesi lazım, istatistik bilinmesi lazım, bunların biliniyor olması lazım. Bizim de kendimizi liderliğe, C-level'a çıkabilmek için o düzeyde olabilmemiz gerekiyor. Evet. Benim bir sorum daha var ama chat'e gelen bir soruyu okumak istiyorum. Figen Hanım'a bu kıymetli sunum için çok teşekkür ediyorum. Yeni Medya Gazetecilik yüksek lisans öğrencimiz Ferah Poyraz. Kendisine ait bir PR şirketi varmış. 13 yıllık iş hayatımda gözlemlediğim markaların iletişim faaliyetlerine ayırdıkları zaman ve bütçe bence hala çok yetersiz. Tüm alanlara yatırımlar yapılırken büyük markaların birçoğu dahi bizim alanlarımıza yatırım yapmıyor. Neden bu kadar ihmal ediliyor sizce? Harekete geçmek için krizler olması mı gerekiyor?
Teşekkürler demiştim. Ferah gerçekten çok haklı. Biz yıllarca en büyük sıkıntıyı böyle çektik. Çünkü ben şu açıdan umut doluyum. Yöneticiler bu yaşadıkları dönemle birlikte iletişimin gücünü aradılar. Ben 35 yıla yakın profesyonelim bu alanda. Doğrudan iletişim çalıştım ve birçok yani hayatım hep yöneticilerle çalışmakla geçti. Hep şunu gördüm. Yöneticileri ikna etmek çok zor. Bir bilinmezlik var ya. Yani siz bir şeyi itibara ikna ediyorsunuz. Bu böyle olmaz çünkü falan diyorsunuz. Ama o çünkünün olması lazım ki yönetici ikna olsun. Yani bunu böyle yapmamamız lazım. Şöyle yapalım ki kriz olmasın diyorsunuz mesela. O şöyle yöntemde bir bütçe varsa ancak kriz olduğu zaman onun önemi ortaya çıkıyor. Bu nedenle de bu dönem hani ilk ekonomik krizlerde zaten nedir? İletişim bütçeleri kesilir. Ama reklam bütçeleri kesilmez aslında çoğunlukla. Reklam bütçeleri devam eder. Ama reklam dediğimiz nedir zaten? Bir olur biter işte ürünü satar vesaire ama biz kalıcılığı sağlıyoruz. Zaten bizim sağladığımız güç olmasaydı eğer birçok kurum bu krizi bu kadar rahat da atlatamazdı. Büyük kurumlara bakın hepsi zaten dünden bugüne bu yatırımı yaptıkları için hemen harekete geçip bu yönetimi de sağlayabildiler. Ama çok haklılar. Bu dönemden sonra ben yöneticilerin daha dönüp daha farklı düşüneceklerine inanıyorum. Zaten böyle de olması gerekiyor. Yoksa değişecekler. Yani bulundukları koltukta değişecekler zaten. Hocalarımın bir sorusu var mı? Ben sorum var tabii ki. Buyurunuz hocam. Şimdi şöyle aslında hocaların arasına sıkıştık. şöyle bir soru soracağım. Yani biz mesela bu süreçte mesela eğitimi tartıştık, eğitimdeki krizi tartıştık, işte gazeteciliği tartıştık, gazeteciliğin krizini tartıştık. Ama halkla ilişkiler profesyonellerinin krizini tartışamadık. Şimdi bu süreç elbette onlar için de bir önemli bir sınavdı. Çünkü bir yandan hani kriz iletişimi konusunda işte uzmanlık geliştiren halkla ilişkiler profesyonelleri acaba gerçekten bu sürece ne kadar hazırlıklıydılar sizce? Gözlemleriniz nedir yani Türkiye'deki mesela halkla ilişkiler profesyonelleri bu süreci iyi yönetebildiler mi? Krizleri çözmede ne ölçüde başarılı olduk? Bu konudaki değerlendirmelerinizi alabilir miyiz? Tabii hocam memnuniyetle. Şimdi biz hani kendimiz de tabii bu işin içinde olduğumuz için ilk günden itibaren kendi gruplarımızla yani bu hem TÜİD'in yönetim kurulu hem bütün üyelerimizle bir arada toplanarak durumları değerlendirdik. Ve ne olması gerektiğine hep baktık. Hatta Gonca Hanım, başkanımız Gonca Karakaş, o dünya örneklerinden biliyorsunuz uluslararası bir kurumun Türkiye temsilcisi, danışmanlık firmasının dünya örneklerinden bizlere çeşitli sunumlar yaptı. Ve biz de bu dönemin nasıl yönetileceğini küçük bir kriz olarak görmeyip bir yandan iş dünyasını bilgiyle besleyebilmek, çünkü onlara da bir bilgi akışı sağlamamız gerekiyor. Bir yandan yenilikleri inceleyip yeni içerikler üretmek, çünkü içerik de zaten bu dönemin en önemli noktalarından bir tanesiydi. Bir yandan da sürekli birbirimizle bilgi alışverişinde bulunarak yenilikleri öğrenmek, kimin ne yaptığını görebilmek ve ihtiyacı olanı destekleyebilmek de zaten bizim bir senedir fazla yaptığımız bir şey. Neredeyse 10 günde bir toplanır haldeyiz ve kendi içimizde de kendimizi de geliştirmeye çalışıyoruz. Bu bir. İletişimciler bu dönemi çok iyi atlattı. Çünkü düşünün ki yöneticilerin yönetimle ilgili bilinmezlikleri var zaten. Birbirini destekleyerek ama çok yüksek oranda hem iç iletişim hem paydaş iletişimi, bilgi akışı, medya iletişimi bu alanlarda çok fazla çalışıldı. İşte mesailer inanılmaz oldu. Yani 7 gün
neredeyse gece 11-12'lere kadar o ilk dönemler inanılmaz bir kriz dönemiydi. Çok başarılı yönetildi ve sonrasında da bizim için de şöyle de bir avantaj oldu. Bu Zoom ortamlarında biz de yüz yüze görüşemediğimiz camiamızla Zoom ortamlarında bir araya geldik. Akademik camiayla sürekli bir araya geldik. Gençlerle bir araya geldik. Bunlar da aslında bizim için büyük bir kazanç oldu. Benim son sorum şu şekilde, en çok da merak ettiğim konu bu aslında. Sizin o tecrübenizden, çünkü çok ilginç şeyler söyleyebileceğinizi düşünüyorum. Mesela Liz bahsederken bir e-mailde hani yöneticinin ben de bilmiyorum, işte ben de endişeliyim tarzı bir mesaj vermesi kabul edilebilir olduğunu söyledi. Bu durumun, böyle bir durumun Türkiye'de geçerli olup olmadığını merak ediyorum. Yani Türklerle çalışırken kriz yönetimi konusunda nelere dikkat etmek gerekiyor? Birazcık kültürler arası iletişim bağlamında. Hani Türkiye'de böyle bir zayıflık anı belki çok hoş karşılanmayabilir gibi düşünüyorum. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani Türkiye'de kriz yönetimi konusunda nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Birincisi aslında ilk dikkat edilmesi gereken şey gözlemi iyi yapıp bu bir krizdir diyebilmek. Çünkü özellikle dijital ortamlardan sonra, yani bu 20 yıldan sonra hiçbir krizi gizleyebilme imkanınız yok. Ve ilk günden ilk fark edeni kendiniz olup dinlemeyi de çok iyi bilmek lazım lider olarak. Diğer yandan dijitaldeki hayatı da çok iyi dinleyip gözlemliyor olmak gerekiyor. Biz iletişimciler için de bunu yönetebilmek çok kolay bir şey değil. Ama yöneticinin, akıllı yöneticinin, iyi bir liderin iletişim yöneticisini dinlemesi lazım. Bir sağduyuyu görmesi, yönetim tecrübesi burada önemli, kıdemli liderlik önemli, network önemli, danışmanları önemli ama neticede kurumun gücünü görmesi çok önemli. Bir de krizlerde sizler çok iyi biliyorsunuz, en önemli nokta ne? Bizim işimiz gerçeklik, değil mi? Doğruyu söylemek. Evet. Doğruyu söyleyip, gerçeği söyleyip ve sorulara gerçek cevapları vermek krizler için en büyük avantaj. Zaten farklı söylemler olduğunda hemen krizi doğuruyor. Özellikle dijital ortamlardaki krizler çok daha hızlı yayılıyor. Onları yönetebilmek mümkün değil ama özür dileyebilmeyi de bir liderin çok iyi bilmesi lazım. Bu zaman zaman çalışanından olabilir, zaman zaman kamuoyundan olabilir. Ama kurum adına sahiplenmeyi, sağduyuyu, yönetim gücünü, yönetim bilgisini bilip iletişimcisine de güvenmesi önemli. Ama tabii ki bir liderin iletişimle ilgili bilgisi bu konuda en önemli kısım. Çünkü bilmediği zaman o konuyu yönetebilmek başkalarına kalır. O da lidere zarar verir. Bu çünkü tamamen tek başına iletişimcinin yöneteceği bir konu değil. Kriz iletişimi evet iletişimcinin ama kriz yönetimi bir ekip işi biliyorsunuz. Hı hı. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bu hani gerektiğinde özür dilenmesine dair yorumunuz benim için çok değerliydi. Çünkü gerçekten hem basında şahit olduğumuz krizlerde gerçekten ben de yöneticilerin ikilemde kaldığını düşünüyorum. Hani özür dileyeyim mi yoksa her şey kontrol altında, hiç merak etmeyin mesajı mı vereyim şeklinde. Türk halkının da buna hazır olduğunu sizden de duymak bana iyi geldi. Ama yani şöyle düşünelim. Bir kere bireyden ilerleyelim. Aslında iş hayatında hep bireyden ilerlemek lazım. Yani iş yerlerini kuşlar yönetmiyor, bizler yönetiyoruz. Dolayısıyla bizim kendi bilgimiz, görgümüz, yetiştiğimiz çevre, donanımlarımız, kişisel gelişimimiz, değil mi? Bunların hepsi çok önemli. Yani tamamen o koltuktaki yönetim becerimize gelene kadar bir kere kişiliğimiz var ve burada bireysel etik de çok önemli zaten. Profesyonelliğimiz çok önemli. Bunların birleşimiyle biz bir koltuğa oturuyoruz. Oturduğumuz zaman bir de o koltuğun gerekleri var. Yani
çok daha farklı misyonu, vizyonu olmalı, işte daha farklı alanlarda bilgi sahibi olmamız gerekiyor ve oradaki paydaşlarla birlikte yönetim gücünü bilen kişiler olmamız gerekiyor. Yani neticede bir insan var. O insan özür dileyemiyorsa, özür dilemeyi bilmiyorsa, hatasını göremiyorsa, gösterildiği halde hatasını kabul edemiyorsa ona yapacak bir şey yok. O insan olarak ikili ilişkide de zaten özür dilemiyor. Değil mi? Ama kurum da zaten insan tarafından yönetilen bir alan ve o insanın bakış açısıyla tabii ki kurumsal davranabilirsiniz. Bireysel gibi olmaz. Kurumsal davranış tabii ki farklı. Ama siz zemininizde onu bulup ortaya çıkartıp o arada söyleme bir şekilde, hani özür diliyorum değil de başka bir ifadeyle siz onu ifade edebilirsiniz ve kamuoyunda gönlünü alabilirsiniz. Neticede etik davrandığımız zaman, sınırlarımızı bildiğimiz zaman, başkasının sınırlarına geçmediğimiz zaman zaten daha az krizle karşılaşacağız demektir. Evet. Hocalarım, sizin bir yorumunuz var mı? Evet, ben söz alabilir miyim lütfen? Buyurunuz hocam, Sayın Dekanım. Merhabalar. Öncelikle çok teşekkür ederim. Gerçekten ilginç ve güzel saptamalar. Geldiğiniz zaman Sağ olun hocam. sizi yorduk. Ama Estağfurullah, zevkle teşekkür ederim davetiniz için. Şimdi biraz belki yorum, özellikle Pınar Hoca'nın işte hani biz Türkler özür diliyor muyuz bu kriz durumlarında veya ne yapıyoruz? Ben biraz bu bağlamdaki bir bakışın çok doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü hani Türkler diye ya da Türkler ve diğerleri diye sınırlarsak burada bir takım hatalar yapmış oluruz. Dünyayı hepimiz gözlemledik. Mesele Türkler, işte İngilizler, Fransızlar, Almanlar, Amerikalılar meselesi değil de bana göre ve Figen Hanım'ın da görüşlerini tabii ki rica edeceğim. Bence sistemi daha makro düzeyde ve durumu, konuyu daha makro düzeyde ve daha sistemsel olarak düşünmek gerekiyor. Yani eğer bir ülke işte gözlemlediğimizde bazı toplumlar sistemlerini ekonomik yapılarında Gönenç ülkesi, Gönenç toplumu olmuşlar. Siyasal yapılarını daha hani demokratik bir takım kurum ve kuruluşları daha iyi yerleştirmişler. Zaten bir takım belli bir düzenlilik, o sistemin çeşitli yanlarını sağlama aldıkları ve sağlam temele oturttukları için orada bir şeyler daha kolay kotarılıyor. Yani işte bir kriz olduğu zaman krize daha hazırlar. Ve krizin orada şeyi de biliyorlar. Eğer sistemi çok iyi yapılandırmışsanız bir kriz anında boşluğun nerede olduğu, zayıf noktalarınızı ve güçlü noktalarınızı çok iyi tahmin edebilirsiniz. Dolayısıyla zayıf noktaları bir şekilde o zayıflığın önüne geçmek, oraları güçlendirmek için belli ölçüde hazırlıklı olursunuz. Sistemin başındakiler, sistemi her düzeyde yönetenler, en üstten en mikro düzleme kadar. Ama eğer sistemi çok iyi oturtmamışsanız, sistemde zaten kontrol, bir sürü boşluk olur. Kontrol etmek için bir sürü boş alan vardır. Yani denetimin kolay olmadığı bir sürü alan açıkta demektir. İşte o zaman kriz olduğu zaman sistemini çok iyi oturtamamış toplumlar, sistem oturtmak demek sadece devletin, siyasetin, ekonominin değil, sistem bir bütün olarak en makrodan en mikroya kadar bütün kurum ve kuruluşlarda sistemi çok iyi oturtamamış toplumlarda yöneticiler, o toplumdaki her düzeydeki yöneticiler gelecek bir krizin ya da ani bir şokun nerelerde yıkım yapacağını, nerelerde zayıflık yapacağını önceden tahmin edemez. Çünkü zaten daha baştan kontrolü tam olarak da sağlamış değil. İşte o zaman darmadağınık olur, o zaman bir şaşkınlık olur. O zaman işte o beklenmedik şokları bir şekilde gider tedavi etmek için yeni hatalar. Dolayısıyla darmadağınık yaşanabilir. O nedenle biraz daha toplumların sistemine bakmak gerekiyor. Yoksa
O hani ya hata oldu, özür dileyelim, dilemeyelim. Bunlar bence çok önemli değil. Önemli olan sistemi ne kadar sağlam kurdunuz, bu sistemi kuramadıysanız hangi kesimler çok zarar gördü, o zararı nasıl bir an önce kapatılabilir? Benim gördüğüm de bu, özellikle Covid'le birlikte gördüğüm şey, sistemini oluşturmuş ülkeler bunu biraz daha kolay atlattılar. Ama istisnasız herkes bu şoku yaşadı. Herkes şaşkınlık yaşadı. Çok büyük olaylar da oldu. En çok güvendiğimiz sistem olan Amerika'da gördük. Zenci mahallelerinde acayip kıyımlar yaşandı. Yani onlar da o zayıf noktası ırksal ötekileştirme. Tamam, yani beyaz Amerika belli ölçüde bir takım belli ölçüde bir takım şeylerini güçlendirmiş. Dolayısıyla çok yara almadı ama Amerika'nın öteki nüfusu, siyahlar, renkliler falan, diğer yoksul kesimle ilgili zaten daha önce çok da önlem almadıkları için, onların hayatını iyileştirmek için çok da fazla bir şey yapmadıkları için orada büyük yaralar yaşadılar. Fransa'da sistem güçlü, ancak Fransa'da da yine bir takım kesimler, özellikle etnik kesimlerde önemli sorunlar yaşandı. Ama baktığımız zaman mesela Almanya biraz daha iyi götürdü. İşte teknolojik olarak çok ileri, tıp olarak falan filan. Dolayısıyla İngiltere'ye baktığımızda güya sistemi güçlü. Belki Liz'e soracaktım ama sormak istemedim. Sistemi güçlü. Ama İngiltere'nin de tıpkı Amerika gibi zayıf bıraktığı yerler etnik kesimler. Mesela Birmingham'da benim bir arkadaşım çok yakın bilgi verdi, birebir. Birmingham'da, ondan sonra Manchester'ın bazı yerlerinde falan Kıbrıs Türkleri korkunç biçimde ölüm olayı yaşadı. Ölüm vakaları Kıbrıs Türklerinde, Jamaikalı siyahlarda falan korkunç biçimde İngiltere ve Pakistanlıların yaşadığı mahallelerde. Pakistanlılar 300-400 yıldır İngiltere'de yaşıyorlar. Hala kendi gözümle gördüm, derme çatma sokaklarda, çamur içinde, pislik içinde yaşıyorlar. İnanılmaz ölümler yaşanmış Hintlilerde. Dolayısıyla hani ülkelerin kendi sistemlerini ne adına ve kimin adına güçlendirmiş oldukları da önemli. Oralara bakmak gerekiyor. Şimdi sistem dediğimizde Hindistan'ın durumu ortada. Dolayısıyla bence dünyanın bu krizden çok makro düzeyde ders çıkarması gerekiyor. Evet. Diye düşünüyorum. Fügen Hanım'a söz veriyorum. Korsan bildiri olmasın. Teşekkür ederim. Estağfurullah, ama çok haklısınız hocam. Yani çünkü yani inanılmaz örnekler gördük. Hangi birinden bahsedelim? Ya hastane kapısına gelip de hastayı içeri almayan bir Amerika oldu. Tabii çok başka şeyler gördük aslında. Kayıtsız o çalıştıkları için vesaire, büyük bir kesim. Ama insanlığı oluşturamadı tam olarak. Tabii. Yani şimdi hani kapitalizm tamam ama duyguyu oluşturabilmek başka bir nokta. Yani çok şükür aslında bizler o yardımlaşma kültürü ve insanlık kültürüne daha sahibiz. Kaybolmayan bir toplumdayız. İnşallah kaybolmaz da. Ama bu özür dileme konusuna da geleyim. Tabii hani çok fazla özür dileyen kişiler de vardır. Hani yap özür dile. Onun da bir kıymeti yok. Yani istendi işte, daha ne olsun Pınar. Efendim? Helallik istendi diyorum. Yani mesela hani yap özür dile bir yere kadar. Onun için onun da bir sınırı olması lazım. Yani burada işte davranışlar, etik kavramı iş hayatında çok öne çıkıyor. Kendinizi duracağınız yeri bildiğiniz zaman zaten krizlerin birçoğunu önlemiş oluyorsunuz. Diğer yandan bazı insanlar da hiç özür dilemiyor, biliyorsunuz. Dünya devi Amerikan araba markalarının şeylerini gördük oradan oraya. Yani kaçarak gitti, kayboldu. Yani bir özür biz görmedik ama o arada korkunç bir ekonomi şeyine döndü. Yani buradaki işte kişilerin kendi anlayışları da çok önemli. Yani yönetimde tamamen materyalist değil, tıpkı Liz'in de söylediği gibi duyguları ortaya çıkartarak, empatiyle, kendimizi görerek o kişide öyle karar verdiğimizde
çok daha doğru karar veririz. Ben hep şey görürüm, hani bir patronlar sınıfı vardır mesela, aileden gelir değil mi? Şimdi ben hep derim ki yani mutlaka hani yeni nesillerin gidip başka bir yerde çalışıyor olması lazım. O çalıştığı zaman zaten iş hayatının hem genel kuralını görür hem de bir çalışan olmanın ne demek olduğunu görür. O zaman ancak biz çalışanın ne olduğunu, ne hissettiğini, beklentisinin ne olduğunu anlayabiliriz. Değil mi? Ben zaten Covid'den bağımsız biraz düşünmüş ve sormuştum. Yani çünkü Evet. Türkiye'de iş dünyasında tek kriz Covid değil yani. Tabii Beyaz tabii, yakalı ben de bağımsız konuşuyorum sürekli, zaten. Evet. Örnek Covid ama aslında yani yaşanılanlar yarın da başka bir yerde olabilir. Aynen. Hani bir şey değil, tarz ama sistem bu. Hocamın dediği gibi de bazı şeylerde artık sistem o kadar oturmuş ki kriz olma oranları çok düşüyor. Evet. Riski çok iyi yönetiliyor. Yani bizim gibi böyle bir günlük yaşayan bir şeyimiz var değil mi? Eğrimiz her açıdan böyle inişlerimiz, çıkışlarımız çok fazla. O zaman bizim hani evden çıktığınızda başka bir krizle de karşılaşıyor olabilirsiniz siz. Şeyimiz de biraz böyle uyumluluğumuz da yüksek. Özellikle ekonomik krizlerde iş dünyasının uyumluluğu da yüksek. Ben bunun da bir avantaj olduğunu bir yandan da düşünüyorum. Çünkü bu krizlere iş hayatı da biraz alışkın, ekonomik krizlere. Bu tarz olmamakla birlikte. Bunun en önemli kısmı zaten bu krizin yarattığı ekonomik yansımalar. Evlerdeki yarattığı, iş hayatında yarattığı ekonomik yansımalar. Buna bir yani bir zemin teşkil edecek çok örnek gördü bu iş hayatı. Onun için bir yaklaşım olarak da biraz daha hazırlıklı olabilir. Ama diğer yandan bu insani duyguların yansıması çok daha farklı. Bence psikolojik açıdan da çok farklı oldu. Çok teşekkür ederiz. Çok verimli, interaktif bir konuşmaydı. Zamanımızı fazlasıyla aştık. Gelen bir soru var chatte ama tahmin ediyorum ona dolaylı olarak aslında cevap Hemen vermiş olduk mesleğin geleceğiyle ilgili. Çok yani teşekkür ediyorum. Mesleğin geleceğini hemen tekrar söyleyeyim. Arkadaşımı cevapsız bırakmayalım. Çok çalışmamız lazım. Bu bir. Çok fazla hem de çalışmamız lazım. Ama çalışırken de çok şeyi öğrenmemiz önemli. Yani yaratıcılığı yakalayabilmek, özellikle gençlere söylüyorum tabii ki, yaratıcılığı yakalayabilmek çok farklı şeyleri bilmekle ilgili. Bildiğiniz zaman yeni bir şeyde bunları birleştirdiğiniz zaman zaten yaratıcısınız. Yoksa böyle ilham geldi, yarattım anlamında değil. Yani siz tabii tabloyu yapamayabiliriz biz ama her işin yeni bir versiyonu var ve biz kendimizden bir şey katmak zorundayız. Bu değişikliği yapacak donanımda olmamız lazım. Bilgi olarak çok iyi, zengin olmamız, güncel olmamız. Düşünün ki ben mesela daktilo ile iş hayatına başlayan insanım. Daktilo dersi aldım. Bugünkü geldiğimiz noktada hayatımız şurada geçiyor. Yani kendimizi geliştirmeyi ilke edinmemiz gerekiyor. Zaten artık yani yaşlı, hani Türkiye ne kadar gençse o kadar da yaşlı nüfusu olacak değil mi? Yani araştırmalar bunu gösteriyor zaten. Yaşlılıkta da eğer durursak kendimizi geliştirecek bir yol bulmamız lazım. Yani sürekli öğrenen bir modelde yer almamız gerekiyor. Zaten hayat da bize bunu zorunlu kılıyor. Hayat boyu öğreniyoruz daha doğrusu. Ben çok teşekkür ediyorum Sayın Dekanım davetiniz için. Harika bir programın içinde yer almaktan onur duydum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Pınar Hocam çok teşekkür ederim. Sizlerle birlikte olmak ayrı keyifti. Sağ olun, var olun. Sizi her zaman görmek istiyoruz. Sağlık. Evet. Efendim? Sizi daha sık görmek istiyoruz. Sizi her zaman görmek istiyoruz buralarda. Her zaman hocam, her zaman. Her zaman sizlerleyim. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, keynote oturumumuz burada sonlanıyor. Katılımcılara çok teşekkür ediyoruz. Öğleden sonra sunumlarımız devam edecek. Sunumlarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Çok teşekkür ederim.
Sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.